Evet, merhaba değerli izleyiciler. Bugün kıymetli abim araştırmacı Hakan Yedican'la beraberiz. Ankara'dayım. Hakan Hoş abi, geldin. Hakan abi sağ olsun bir Ankaralı olarak beni ağırladı. Bugün keyifli güzel bir sohbet yaptık ve istedim ki bu sohbetin ötesinde yine Hakan abiyle böyle hazır fırsat bulmuşken bir program yapalım. Alternatif tarih konuşalım. Çünkü bizlere anlatılan artık o sıkıldığımız artık o açıklarıyla vesaireyle mantıksızlıklarıyla sürekli eleştirdiğimiz konular dışında böyle sisteme alternatif bakış getiren ve ayakları yere basan böyle yani havada uçan kaçan şekilde değil ayakları böyle yere sağlam basan konularla alakalı Türkiye'deki en önde gelen araştırmacılardan biri Hakan Yedican. Ve bugün kendisiyle çok konuşulan ama bir türlü akıllara pek de yatmayan bir konuyu Hakan abinin de en çok uzmanlık alanlarından biri olan eski Mısır ve piramitleri konuşalım. Piramitlerin gizemini konuşalım istedim. Abi hoş geldin diyeceğim ama ben geldim. Sen de hoş geldin diyelim öyle başlayalım. Hoş bulduk. Tekrardan nasılsın iyi misin? Vallahi iyiyim sağ ol. Seni gördüm daha iyi oldum. Çok sağ olasın abi. Yani bu kış günü bir araya geldik. Sana da ayrıca Her zaman teşekkür ederim. bekliyoruz. Çok keyifli bir sohbet yaptık. İzleyicilerimize de bunun bu bilginin bir aktarımını gerçekleştirmek için sen de kırmadın beni. Sağ olasın tekrardan. Rica ederim. Şimdi abi eski Mısır deyince böyle aklımızda bin tane şey canlanıyor. O filmlerden gördüğümüz sahneler, kitaplardan, o işte fantastik romanlardan falan birçok şeyle karşılaşıyoruz. Ve işte orada piramitlerin gizemi zaten apayrı bir başlık konusu. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Ya her şey eski Mısır'la mı alakalı? Her şeyin noktası, varış noktası yani o köken noktası burası mı? Öyle mi görmeliyiz? Şimdi her şeyin kökeni e, dersek çok doğru bir tabir olmaz. Ama birçok şeyin kökeni dersek çok daha Hı. ılımlı bir yaklaşım olur bence. Çünkü şöyle bir şey var. Eski Mısır derken ne kadar eski Mısır diye aslında tekrar bir sormak lazım. Çünkü bize göre eski Mısır dediğimiz zaman Firavunlar dönemi. Ondan sonra işte Keops'un sözde mezarı filan derken eski Mısır'ı bu kadar. İşte birinci dönem, ikinci dönem, orta dönem, yeni krallık, orta krallık e, mevzularını bize Hı sunuyorlar. hı. Ama ben Mısır tarihinin çok 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 daha eski dönemlere dayandığını, kökenlerinin bize anlatılanların çok ötesine, Hı. çok daha eskiye dayandığını düşünen e, kategoride yer Bu alıyorum. Göbekli Tepe'de yıkılan algılar gibi bir şey mi senin söylediğin? Bence Göbekli Tepe ile kardeş. Hı. Yani bu 12 bin yıllık bir geçmişi var. Milattan önce 10.500 ile alakadar bir piramitlerin dizilimi söz konusu. Hı hı. Ne ile ilgili bunu söylüyoruz? Büyük piramidin yani işte Keops, Kefren, Mikeronos dedikleri aslında onlar bu şeyi bize iddia ediyorlar ama bu iddiaların arkasında kanıt olarak sundukları şeyler çok yetersiz. Ve birazcık böyle e, kökenli iddiaları araştırdığınız zaman bunların hemen dağılıp gittiğini görüyorsun. Yani bu kadar muhteşem bir e, yapının sadece bir tane değil yapıların bu kadar yani bir sürü bilimin, matematiğin, geometrinin, astronominin akla hayale gelecek gelmeyecek bir sürü şey bir araya gelip lojistikle böyle bir şey yapmak o dönem insanlarına çok çok aşırı fazla bir ithamda bulunmak anlamına geliyor bence. Ama işin daha garibi ondan sonra yapıldı demiyorum. Çok daha öncesi yani milattan önce 2590'lı yıllarda 22 senede Keops'un mezar olarak yapıldığı iddiasını ben bilimsel, geçerli, yeterli bulmuyorum. Ne zaman yapıldı derseniz o zaman tabii bu hizalanma şaftları ve presesyonla ilgili bir iddiadan bahsetmek gerekiyor. Kuzeyde güneyde işte güneyde Sirius Orion Hı hı. yıldızlarına. Kuzeyde de iki tane kral ve kraliçe odasından çıkan öyle diyorlar ama kralla kraliçeyle alakası hiçbir zaman yok diyorum ben. Buradaki şeylerin Draco takım yıldızı ve Anitak takım yıldızlarıyla ilişkili olması. Hı. Bu presesyonda bugün gittiğiniz zaman aynı yerde bulamıyorsunuz. Neden? Yapıldığı tarihte gökyüzü böyle değildi. Peki bu ne zaman bunlar buraya denk geliyor diye baktığınız zaman milattan önce 2500'lerde geliyor. Ama milattan önce 10.500 yıllarına baktığınız zaman yine aynı şey geliyor. Peki neye göre karar vereceğiz? Yani yapılan araştırmalar var ama karbon 14 testleriyle Onu soracaktım.
kayadan bir örnek alıp değerlendiremiyorsunuz. Net bir sonuç çıkartamıyorsunuz. Kral mezarı diyorlar. Kralın işte lahiti diyorlar. Kraliçe odası diyorlar. Nerede kralınız, kraliçeniz? Yok, yandı bitti, kül oldu. Keşke olsaydı da iddialarınız bilimsel olarak oradan karbon testi organik bir şekilde yapılsaydı. Çünkü 50-60 bin, 70 bin yıla kadar karbon 14'te organik materyallerden net bilgiler alıyoruz. Ama bunlar olmadığı için milattan önce 2500 mü yoksa 10.500 mü? Bu tarihler arasında ikisinde de uyumlu bir yıldız hizalanması olduğunu görüyoruz. Şimdi onlar diyor ki Keops'un mezarıydı. Keops'un önünde yapıldı ve şu bu filan böyle 7,5 santimlik bir heykelcik var. Bak Keops'un heykeli diyor, bunu yaptı. Ama heykelciğin bulunduğu yer 540 kilometre Mısır piramidinden ötede. Ve sadece bir tane heykel var. Keops'a ait heykel bile yok. Piramidin içinde şimdi İnşallah seni de kandıracağız, götüreceğiz diye buradan böyle bir şey yapıyoruz. Zaten benim bu konuyu özellikle seninle konuşmak isteme sebebim, oturduğun yerden makale okuyarak yaptığın bir şey değil bu senin sadece. Sen sık sık Mısır'a gidiyorsun. Orada yerinde gözlemlerde bulunuyorsun. Hatta kamuoyuna açık olan olmayan eminim birçok orada ziyaretler, görüşmeler vesaire de yapıyorsun. Tabii bunlar daha etkili. Şimdi onu söylüyorum. Yani benim buradan makale okuyarak, şunu yaparak, bunu yaparak ulaşabileceğim bir belli nokta belli. Makaleler hep aynı şeyi yazıyor. Aynı şeyi yazmayanlar da zaten ekarte ediyorlar. İşte o yüzden özellikle seninle konuşmayı önemli buluyorum bu konuyu. Yani sen senelerdir orada araştırma yapan, hep fiziken oraya da gidip araştırma yapan birisi olduğun için. Mesela benim aklıma hep şu takılırdı. Ya arkadaş, tamam, eski krallar kendi mezarları için çok böyle gösterişli, ihtişamlı anıtlar yaptırmak istemiş olabilir. Bunu gayet normal buluyorum. Ama hem şekli itibariyle bu ne mana ifade ediyor? Yani niye mesela kare değil de böyle bir şekil? Hem yapılış tarihi konusu ayrı bir muamma. Çünkü bununla alakalı yine farklı teoriler öne sürenler de var. İşte Netflix'te falan belgeselleri yayınlananlar da var. Ve sadece hakikaten bu bir mezar mı yani? Hani sen hakikaten oraya girdiğinde bunu gözlemliyorsun ya, burası sadece bir mezar diyor musun yani? Kesinlikle demiyorum. Sadece mezar değil, mezarla alakası yok diyorum yani. Çok açık ve net bunu dile getiriyorum. Şimdi mezar diyenlere şu basit soruyu sormak gerekiyor. Mezarsa, orası da kralın ahdi ise, kral nerede? Basit değil mi? Mezar diyorsunuz. İçinde kral odası diyorsun. Kral yok. Kraliçe odası diyorlar. Kraliçe odasında lahit bile yok. Hani çaldılar diyeceksin. Bir izi olur değil mi? Yani o binlerce yıl orada durmuş bir şeyin. Bir çiziği olur. İşte eski de olsa bir izini gösterecek, kalıntısını gösterecek bir şey yok. Hiçbiri yok. O zaman bunun krala, kraliçeye ait olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Şimdi onlar krala, kraliçeye ait olduğunu iddia ediyorlar. Ortada kral, kraliçe yok. Ama ben çok daha önemli başka bir şey ileri sürülmesi ve araştırılması gereken konu olarak bakıyorum. Mısır'ın, inşallah beraber gidersek sen de evet haklıymışsın diyeceksin bana. Ne konuda biliyor musun? Bütün krallar, kraliçeler, hatta bunların Krallar Vadisi var, bir de Kraliçeler Vadisi var. Onlarda kraliçelerin ve üst düzey yetkililerin, o akrabaların gömüldüğü mezarların olduğu yerler. Şimdi biraz önce söyledin, çok güzel söyledin. Krallar kendine layık tabii ki bir mezar olsun. İsmim hani öldükten sonra ben yok olmayayım, yok olup gitmeyeyim. Ona layık bir tören yapılsın. İstemişler. Bunu nereden biliyoruz? Şimdi bak, bu kanıtlı bilgi. Nerede kanıtlı? Krallar Vadisi denilen bir yerde böyle yerin altına karınca yuvası gibi onlarca mezar odası yapılmış ve bunlar bazen 100 metreye yakın böyle giriyorsunuz. Yer altında en sonunda böyle bir devasa oda, devasa lahitler ve burada santimetre boşluk bulamayacağınız şekilde ilk girişten kral odasına, lahitine kadar her yer hierogliflerle kaplı. Tavanlar, sütunlar aklınıza gelecek. Piramitlerin içi boş ama. Şimdi bütün krallar, şimdi burada krallar da bulunuyor. Şimdi burası gerçekten bir mezar. Gerçekten bir lahit var. Gerçekten bir mumya var. Bu mumyanın tarihlenmesi var.
ne zamana ait olduğu belli. Mezar olduğu da belli. Kime ait olduğu belli. Şimdi buna bir itiraz ediyor muyuz? Tabii ki etmiyoruz. Başımızın üstünde yeri var diyoruz. Ama ve lakin şöyle bir olay var. Şimdi neden bunlar piramit şeklinde değil? Bir. Neden bütün krallar, kraliçeler o Krallar Vadisi'nde gömülüyken Keops orada değil de başka bir yerde gömülü? Neden herkes yer altına gömülmüşken Keops yerin üstünde bir piramidin içinde mezar yaptırıyor? Şimdi baktığınız zaman sevgili izleyenler araştırsın. Keops kimdir? Mısır'a ne halt etmiştir? Ne faydası olmuştur? Yani onun başarısı nedir diye bir araştırsınlar. Keops'un heykelleri yazsınlar. Şimdi Ramses diyorsun, her yerde yaptığı savaşlar, kabartmalar, hieroglifler, ondan sonra işte bu anlaşma ilk şeylerle, Hitler'le yaptığı savaş, ondan sonra ilk Kadeş Anlaşması. Bunun en ince detayına kadar yüzlerce, binlerce yerde heykelleri var, kabartmaları var, tarihi var filan. Bu kadar muhteşem bir mezar yok. Neden? Şimdi bazıları diyecek ki Ramses II dönemi işte Hazreti Musa'nın ayrıldığı dönem. Onu Allah helak etti, denize gömüldü. Şimdi burada da bir tutarsızlık var. Ondan da bahsedeyim. İşte Mısır neden önemli? Bir taşla 10 kuş vurmak zorundasınız. Yani bir şeyi iddia ettiğiniz zaman o kalan 10 taneyi de tutarlı şekilde açıklamanız lazım. Ramses'in mumyası var. Evet. Yani denizde boğulmamış ve eceliyle öldüğü. Ondan sonra ölene kadar yaptıkları bunlar kayıtlı. Evet. Yani şimdi o zaman tabii çok önemli başka bir şey içinden çıkıyor. Çünkü Hazreti Musa hikayesi de Mısır'la alakadar. Evet. Ve baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in tam olarak 1/3 ayet sayısına böldüğünüz zaman Hazreti Musa'yı anlatıyor. Bakın Hazreti Muhammed'den daha çok Mısır'dan çıkış ve Hazreti Musa'yı anlatan bir dinin mensubu olarak bu işleri doğru anlayabilmek, çözebilmek için kesinlikle Mısır'ı çözmeniz lazım. Şimdi ben şeytan olsam ne olur? Dinin de doğruya anlanmaman için onun kaynağını, tarihini bozduğum anda sen dinini de doğru kavrayamaz, doğru uygulayamaz. Gizlemek değil mi abi? Tahrif etmek. Yani aslında o göz önünde olan bir şey vardır ya, onun manasını değiştirmek. Biraz sanki böyle görüyorum ben bazı konularda. Şimdi manasını da değiştirme sıklıkla karşımıza geliyor ama bazen tamamen örtbas etmek ve inkar etmek. Bunları da yapıyorlar. Yani bilim kisvesi altında bunların yapıldığını da görüyoruz. Yani kaç çeşit bilim var ya? Bu ya mezardır ya değildir. Ya ne bileyim 2500 aittir ya 10.000, yani arada 10.000 sene fark varken ikisi de doğru olamaz. Şimdi bunun bir tanesi doğru ama hangisi? Şimdi buna baktığın zaman koskoca piramit yaptırıyorsun. Marjinal bir şey. Hani genel ana akım bilimsel bakışın iddiasını söylüyorum. İçine ne kimin yaptırdığını ne kimin için yaptırdığının bir tane hieroglif yok. Şimdi Kral Odası'nın üstünde 6 katmanlı böyle boşluklar var. Ama alelade sadece içinde böyle gri siyah bir tozun olduğu. Ondan sonra bu ağırlık dengelemek için diyorlar. Saçma sapan bir iddia. Çünkü ağırlığı dengelemek için filan yapılmış değildir orası. Neden söylüyorum? Özellikle seçilmiş kırmızı granit taşların en ağır ve en zor taşlarla neden yapıyorsunuz? Deli misiniz arkadaş? Her yer kireç taşı, orayı da yap. Ondan yap. Hani çok daha kesimi kolay, şeyi kolay. Her neyse ben bambaşka kitabın ortasından konuşayım. Evet. Özellikle bu ağırlık, bu ebat seçiliyor. Neden biliyor musun? Kırmızı granitin içinde kuars kristalleri var. Çok yoğun bir şekilde. Ve gittiğiniz zaman bunu görüyorsunuz. Neden bu taş seçilmiş? Yüzlerce kilometre öteden ta Asvan'dan oraya 500-600 kilometre yol çölde getireceksin ve onu muazzam bir hale getireceksin. Sonra işte şudur budur. Hayır. Çünkü kuarsın çok eşsiz bir özelliği var. Neydi abi? Kuars kristaline basınç uyguladığın zaman elektrik üretiyor. Enerji üretiyor. Buna bak. Piezo elektrik. Buna bakacağım, çok ilginç. Bak bu bilimsel bir şey, yani yeni iddia ettiğim bir şey değil. Hatta bunu müzisyen olarak nerede kullanıyoruz? Siz nerede kullanıyorsunuz? Biz müzisyen olarak gitarın, elektro gitar diyoruz ya, teli titreşiyor. Evet. O titreşim nasıl kabinlerden sana
gittiğim bir kulüpte çoğaltılarak veriliyor. O titreşimin altında manyetik var. Hı hı. Kristaller onu, telin titreşimini algılıyor ve o basınç farkını elektriğe çeviriyor. Elektrik sinyaline. O sinyali de kuvvetlendirince kabinlerden gitar çıkıyor. Bakın aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Siz nerede kullanıyorsunuz? Kötü amaçlarınıza alet ediyorsunuz. İfşa ediyorum. Buyur. Çakmaklar var ya, çıt çıt diye çakan. Anlaşıldı. İşte o mesela sürtünerek çakmak taşına şey yapan, bir de böyle çat diye böyle bir Evet. seferde, eski ocaklarda da vardır o aynı şey. Bak o kinetik enerjiyi bir elektrik enerjisine, kıvılcıma dönüştüren şey de kuars kristalidir. Vay. Bak, küçücük çakmağı çıkarttığın zaman, eline koyduğun zaman çakınca mutlaka denemişsindir sen. Şimdi burada nasıl bütün vücudunu titretecek kadar, Tabii. bak o kadar enerji ve kristalli vücudun titriyor. Şimdi ben sana soruyorum. 2 milyon 300 bin bloktan oluşan ve sırf dış yüzeyleri 144 bin tane taştan, ve bu taş dediğimiz bloklar da 20 ile işte 70 tona varan ağırlıkla muazzam taşlardan, ağırlıklardan bahsediyorum. Bunların bilinçli bir şekilde geometri ve mimari kullanılarak bu ağırlıklar altında kasten bırakılması, o yayacağı enerjinin binlerce, belki milyonlarca kat artmasına sebep olduğu için bu ağırlık, bu ölçüler, bu yükseklik özellikle seçilmiş, kullanılmış diyor. Peki ne yapılacak da yani bu kadar güçlü bir enerji, o ne amaçla kullanılacaktı orada? Şimdi şöyle bir şey var. Tabii buradan itibaren sanırım biraz spekülasyon da yapabiliriz. Yani Tabii ki yani kimse yüzde, ben de gidip yani o geçmişe bakıp kim yaptı, nereye yaptı, hangi gezegene bilmem ne yolladı, bunları gözümüz ama bak görmedik. abi, bunu niye söylüyorum ve soruyorum biliyor musun? Çünkü klasik bilim tamam, bunların bu taşların olduğunu, işte biraz önce anlattığın değil mi? Kuars kristalleri içerdiğini vesaire. Şimdi bunları ortaya koydu, tamam. Ama bunun neden yapıldığına dair Mantık yok. Evet, yani orada bitiriyor olayı ve sen de bunu düşünmeye, anlamaya çalışıyorsun doğal olarak. Yani niye olabilir? Şimdi Gayet tabii bir şey. şöyle, niyelerden şöyle başladık. Hı hı. Bir, neden bunun öncülleri yok? Sonrasında da kesilmiş. Bugüne kadar piramit yapısı gelmemiş. Diyorlar ki işte Djoser katlı piramit var ya, Hı. ilk onunla başladı. Deneye deneye mükemmelleştirdiler. Ondan sonra bu işte Keops'un döneminde, Khufu'nun döneminde en son bunu yaptılar. Hırsızlar oraya da girdi, talan etti, çaldılar. Hırsız buraya da girebiliyormuş deyip bir daha yapmadılar. Ya bunlar bu kadar aptal ve basit bir dayanağı olabilir mi? Ben bunu kabul etmiyorum. Mısır halkını ve o piramidini kim yaptıysa bu kadar yani aptal ve basit şeylerle buna son verileceğini ve bunu göz ardı ederek o yapıların yapıldığı ihtimali bana çok çocukça geliyor. Yani bilimle alakası yok. Şimdi daha önce diyeceksiniz ki orada işte bilim kanıt olarak ne sunuyor? Şimdi kanıt olarak sundukları şeylerden bir tanesinden bahsediyor. Şu kadarcık bir heykel. Kanalımda var resimleri bu konularla ilgili videolarla. Bu trajikomik bir şey. Onun haricinde diyorlar ki işte papiruslar bulundu, bazı hieroglifler bulundu. Burada işte çok sayıda işte e, et, kemik tüketildiği, işçilerin işte taş taşıdığı ve piramit inşaatında çalıştığı tespit edildi. Bilimsel olarak mezardır, Keops'tur. Şimdi şu soruyu sormamıza izin vermeden hemen tıkıyorlar olayı. Bu piramidin etrafında küçücük piramitler var. Ya bir tanesi kocaman şöyle bir piramitken yanında şu kadarcık tuğladan yapılmış. Ondan sonra kerpiçten, tuğladan piramit, onlar da yıkılmış gitmiş zaten. Yani onun öyle göksel hizalanması yok. İçinde labirentleri yok. İşte şusu yok, busu yok. Hiçbir şey yok yani. Sadece mezar olarak yanına insanların özenerek yapmış olduğu piramitler var. Şimdi ben de diyorum ki bu küçük piramitlerde çalışmış olanların işte bira ekmek karşılığında çalıştırıyorlar filan. Birisi sosyal medyada paylaşmış. Hani çok detayına girmeden söyleyeceğim. Oradaki verilen bira ve ekmeğin
Bugün Ondan sonra bugünkü karşılığına bakıyorlar, asgari ücretten çok daha fazla çıkıyor. fazla, doğru. Yani o Mısır'daki kölelerden daha ucuza çalışıyoruz. aynen öyle. Daha ekonomik bir toplum haline getirdiler bizi yani. Demokrasi var abi. Devam edebiliriz. Evet. Şimdi evet devam edelim. Şimdi oradaki olay şu. Diyorum ki etraftaki küçük piramitler, bu 3 tane muazzam piramidin Hı. çok sonrasında bunlara özenerek özenilmemesi mümkün değil. Yani bugün bile şu teknolojik çağda, yani yüzlerce katlı binalardan ondan sonra inip ondan sonra bir Mısır'a gidip yine etkileniyorsunuz. Şimdi o dönemde düşünsene, hiçbir şey yok etrafta, muazzam şeyler var. Tabii ki etkileneceksiniz. Ve ben Firavun olsam kesinlikle onu tanrılarla ilişkilendirir ve taklit ederek ona benzer bir mezar kendime yaptırırım. Zaten yapmışlar. İşte ben de diyorum ki Mısır'daki bu 3 büyük piramit çok eski. Mısır çok daha eski bir tarihte, asıl uygarlık, ama bu işin en önemli kısmı nerede başlıyor? Bakın, Mısır'ı yönetenlere bakın. Madem hieroglif diyoruz, bilimsel, o zaman bilimsel olarak yazmışlar. Bunların arkeolojik kanıtları mevcut. Mısır'ı yönetenlere bakın. Önce tanrılar yönetiyor. Çok basit. Kim bu tanrılar kardeşim? Bakın, insan demiyoruz, tanrı diyoruz. Kim bu tanrılar? Ptah. 9000 sene yönetmiş. Sonra kim? Enki'ye gelir. Ondan sonra Ra, oğlu Marduk. O da 1000 yıl yönetiyor. Ondan sonra ne oluyor? Nuh tufanı oluyor. Ondan sonra ne? Tanrılar dönemi var. Tanrılardan sonra yarı tanrılar dönemi başlıyor. Niye? Yarı tanrılar dönemi bitiyor. Ondan sonra da Firavunlar dönemi. Bize eski Mısır diye, tarih diye anlattıkları sadece Firavunlar dönemi. Çok doğru. Şimdi burada şu gözümüzü açmamız lazım. Artık uyanmamız lazım. Arkadaş, bu önceki şeyler yazıyor. Arkeolojik olarak diyor ki bundan önce yarı tanrılar vardı. Yarı tanrı ne demek? Tanrı ne demek? İnsan, firavun ne demek? Bunu anladığımız zaman olay çözülecek zaten. Kimin yaptığı da netleşecek. Peki amaç ne ama? Yine oraya dönüp dolaşıp geliyoruz abi. Yani diyelim ki bunlar Firavunlar döneminde yapılmadı. Bunlar çok daha önce işte yarı tanrılar dönemi veya daha önce tanrılar dönemi dediğimiz dönemde yapıldı. Ne amaç var? Yani senin bu kadar araştırmalarının sonucunda, oraya defalarca gidip yerinde izlemlediğin şeylerin sonucunda sen hangi yönde düşünmeye sevk oldun mesela? Şimdi tanrıların amacı neydi? Bunu insan olarak cevaplaması çok zor bir soru. Ama şöyle bir şey var. Tanrı dedikleri neydi bir kere, onu bilmen lazım ki amacını anlayabilirsin. Bir sebebi olması, durup dururken yapılacak bir şey değil yani. Bu onların tanrı kavramını iyi anlamak lazım. Yarı tanrı kavramını, Firavun'u anlamak. Tanrı dedikleri Anunnakiler. Yıllardır hep anlattığım şey. Bakın, dönüp dolaşıp aynı yere gelmiyor muyuz? Mısır piramidi diyorsun. Anunnaki, siz bana Mısır piramidini hangi delikanlı açıklayacakmış? Hangi bilim adamı açıklayacak? Abi ya, böyle Buyurun geldik. ama masal anlatmayın. Öyle bir yere geldi ki artık Anunnaki o kadar sulandırıldı ki Evet. maalesef böyle şey oldu, insanlarda irite edici bir konu haline geldi. Yani alay edilebilecek bir konu haline geldi. Zaten Zekeriya Sitchin'in ortaya koyduğu şeyler belli İşte zaten vesaire. İlk bulantıyı o Evet, yarattı evet, zaten. evet, evet. Yani böyle de bir tarafı var. Şimdi Anunnakiler dediğimizde bir tık orayı da belki açmamız gerekebilir o yüzden. Sen o konuya daha sağlıklı baktığın için İşte söylüyorum. bakmak zorunda kal. Evet. Ben yani gençliğimde, ortaokul lise çağlarında bu işlere başlarken tarih hiç böyle sıkıcı bulurdum. Yani hiç sevmezdim. Ama hiçbir zaman bunlar da, anlatılanlar da içime sinmezdi. Belki de ondandır. Şimdi baktığınız zaman şunu görüyoruz. Anunnaki kavramı dediğiniz zaman biri diyor vay, dinden çıktın sen, tanrılar deyince hani çok tanrılı sistem filan, millet tek tanrı değil şeyinden, inancından çıktığımızı zannediyor. Büyük cehalet yani. 3-5 video seyretse ne dediğimizi anlayacak. Bu tanrılar bizim Allah dediğimiz Kadir-i Mutlak'la alakası yok. Bir, yani Kur'an'a göre biz farklı bir şey anlatmıyoruz. İslam'ın, Müslümanlığın dışında bu konular anlatılıyor değil. Anlatanlar var, biz onlardan değiliz. Onu bir ayırt edelim. İkincisi şu. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsetmiyor mu? Hani bize diyorlar ya dinden çıktın. Kur'an'dan çıktın. Kur'an'da Firavun'un
helak olması anlatılmıyor. Anlatılıyor. Mısır sisteminde Hazreti Musa'nın detaylı şekilde anlatılmıyor ve Kur'an'ın 1/3'ü bunu anlatarak geçiyor. Bayağı hikayeler var. Tabii bütün detaylar burada kritik önemli şeylerin başında gelir. Şimdi bunu anlamak için de orada Firavun kimdi? Bakın şimdi Kur'an'ı biliyoruz zannediyoruz. Anladık 1400 yılda çözdük zannediyoruz değil mi? Din adamlarına sesleniyorum. Tarihçilere, arkeologlara sesleniyorum. Soruyorum. Lütfen siz de sorun diyorum. Dinleyenlere, izleyenlere. Hazreti Musa hangi Firavun döneminde Mısır'dan çıktı? Hı. Buyurun cevaplayın. Kemküm edecekler ama genel görüş şu şekilde olacak. Ramses II. Ramses II Evet, genelde döneminde. onu şey yapıyorlar. Şimdi o zaman buyurun kardeşim. İkinci Ramses'in Mumyalar Müzesi'nde ikinci Ramses'in mumyasını mı yalan diye bize kandırıyor bilim insanları? Yoksa tarihçiler mi bizi kandırıyor? Şimdi mumyası olan bir şey nasıl helak oluyor? Suların içinde yok oluyor. Hı. Ve Ramses'in hikayesine baktığın zaman bütün savaşları doğru yapılmış. Kadeş Anlaşması yapılmış. Ondan sonra kaç sene yaşadığı ve ondan sonra kaç yaşında öldüğü ve doğal yöntemlerle öldüğü yazıyor. Şimdi siz bunlar yazarken bize nasıl bir hikaye anlatıyorsunuz? Hı. Şimdi ben dini de araştırmak istiyorsanız buyurun size kritik noktalardan biri. Bunu bilmek zorundasın. Çünkü inanıyorum diyorsun. Savunuyorsun. Kur'an-ı Kerim değiştirilmemiştir diyorsun. Tek kelimesi şey yapılmamıştır diyorsun. Her kelimesi Allah'ın kelamıdır diyorsun. Allah'ın kelamıysa hakikatle paralel olması lazım değil mi? Tabii. Kaç çeşit hakikat var? O zaman hakikat ne? Şimdi bu soruları hem dini açıdan sormamız lazım. Hem arkeolojik açıdan hem tarihi açıdan hem de artık bunların hepsinin çarpıtılıyor olduğunu düşünerek hepsini içine katarak kocaman bir soru işareti olarak bağımsız bir şekilde bunların araştırılması lazım. Bu araştırmayı yaptığınız zaman işler daha da sarpa sarıyor. Şimdi mesela 2. Ramses döneminde Hazreti Musa'nın olmadığını ya bu Exodus denilen işte bu Mısır'dan çıkış hikayesini aslında Hiksoslar döneminde yaşandığı ne iddia eden Hı. birçok insan var. Mısır bilimci var. Ama biz bunları bilmiyoruz. Sen oraya karıştırma diyorlar. Sus, konuşma. Şimdi bunlardan bahsettin ha. Senin şeyin neydi? Sen akademisyen, davulcusun, müzisyensin. Git davulunu çal, buraya yaklaşma. Kurcalama burayı. Niye kurcalamayayım ya? Benim dinimi ilgilendiriyor. İnsanlık İşte tarihini ilgilendiriyor. bazıları da şey diyor. Yani ne fark eder? Ha onun dönemi, ha bunun Ha. dönemi. Bir de böyle yaklaşanlar var. Şimdi o dönem ne fark eder biliyor musun? Piramit ana akımı iddia ettiği gibi milattan önce 2500'de Keops mezar olarak yaptırdıysak ki bunu yaptırması için taşı 500 kilometreden fazla 600-700 kilometre yerden taş kesilecek, taşınacak. Mükemmel bir şekilde içine kağıt girmiyor, jilet girmiyor. Bu 147 metreye taşınacak, yerine oturtulacak, tekrar gidilecek. 22 sene boyunca bakın 24 saat hiç durmadan bunu yapmanız için o 500-600 kilometrelik mesafeden getirip onu kesip biçip yerine oturtturmanızı 2 dakika içinde yapmanız lazım. Şimdi ben soruyorum sevgili bilim insanları bize marjinal bilimle alakası olmayan şeyler iddia ettiğimizi ve komplo teoristi olarak bizleri suçluyorlar maalesef ve saldırmayı tercih ediyorlar. Sen kaç yüz kilometreden 2 dakikada bunun kesildiğini söylemek mi bilimsellik? Kesilemeyeceğini söylemek mi bilimsellik? Ben bunu sormak istiyorum yani. Evet. Şimdi bu kadar basit bir örnek var yani. Adamların söylediği şeye bak. 24 saat hiç kesintisiz bir şey olacak. 2 dakikada keseceksin. Kaç 2 milyon 300 bin şeyi hiç bir dakika bile aksaklık olmayacak. Ya şurada 2 kar yağıyor da yol tıkanıyor yani. Ondan sonra işte güneş sen 70 derecede o çölde nasıl taşıyorsun? Nili nasıl geçiriyorsun? Hiç bu detaylara girmek bile istemiyorum. Burada bize anlatılanın dışında bir şey var. Bilimsel diye iddia edilen şey bilimle çakışıyor. Yoksa biz bilime karşı bir şey değiliz. Bilimsel olamaz diyoruz ya. 2 dakikada 800 kilometreden kesip yontup nereye koyuyorsun ya? Lego mu?
Hem de çöl ortamında. Yok işte bilmem ne. Daha tekerlek yok. Elde bakır şeyler var. Ya olabilir mi böyle bir şey? Orada zaten o karışıyor ya. Şimdi o dönemde bunları yapabilecek ileri bir teknoloji olma ihtimali ortalığı karıştırıyor aslında. İşte Yani o saklamak istedikleri şey bu. Hani ne olacak şurada Evet. dönemde olsa bu. Şimdi milattan önce 2500'de olmasıyla 12.500'de olması Tabii. ne? Evrim teorisi çöküyor. Tabii. Ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Bir, Mısır tarihi çok daha geriye gidiyor. Hı hı. İki, bize öğretilen evrim teorisi nedir? İlkelden gelişmişe gelir. Tam tersi çok daha gelişmiş bir sistemden ilkelleşti. Yani evrim teorisi tam tersi şekilde arkeolojik bilimsel ispatlarla yok olur. Bunu da istemiyorlar. Çünkü onu da sana sürekli bilimselmiş gibi sunmaya çalışan bir şey var. Bunların hepsi perde arkasında aynı karanlık zihniyetin oyunları, dümenleri, iddiaları, teorileri. İnanmak zorunda değiliz sevgili dostlar. Ben inanmıyorum. Niye inanmıyorum biliyor musunuz? Bilim karşıtı değilim. Bilimsel olarak bunlar tutarsız. Bilime inandığım için bu görüşlere inanmıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Yani Çok şey. bilimle inanmıyorum. Evet. Yaratılışçılık, dincilik, yobazlık falan değil. Bilimsel olarak imkansız. Matematiksel olarak, lojistik olarak, astronomik olarak, astrolojik olarak, mimari olarak imkansız kardeşim. Sen manyetik kuzeyi nasıl 0.05 hassasiyetle ölçtüğünde nasıl yaptın bu binayı? Şimdi bana bilimsel olarak bunu açıklayacak. Bilim adamı eğer o Keops'a diyecek, Keops o zaman diyecek ki bugünkü bilimden daha astronomi bilgisi vardı. Niye bunu başka yerde kullanmıyor? Bir tek mezarında mı kullanıyor? Mezarında daha hurilerle beraber olmak için mi o açıyı tutturuyor? Neden yapıyor bunu? Söyleyin o zaman. Yarım yamalak öyle göze toprak atıp kaçmak yok yani. Bunu da açıklayacaksın. Madem iddianız bu, madem hakikat ve bilimsellik bu, arkasında durun bunları da açık. Hiçbir açıklama yok. Şimdi bakıyorsun sadece bir tane piramit öğe ya da 3 tane piramitten bu iş bitmiyor. Şimdi burada 12 bin sene önce bu teknoloji varsa bir evrim teorisi çöp. Evet. Gitti. İlkelden gelişmişe gitmiyoruz. Çok önemli. Şu an bile sahip olmadığımız bir teknolojik altyapı çıkıyor karşımıza. Ya bu bana bir şey kazandırmıyor. Yani ben buradayım işte piramit gelin görün işte ben piramitten sana arsa satayım demiyorum. Ne diyorum? Burada bir tuhaflık var. Anlatılanlarla bilimle uyumsuzluk var tarihle. Ya şunu mu söylemeye çalışıyoruz abi? Bir dönem yaşandı. İnsanlık bambaşka bir bilim ve teknoloji seviyesindeydi. Belki şu ankinden bile daha ilerideydi. Ve bir kesinti yaşandı. Aynen. Biz tekrar sıfır tabiri caizse sıfırdan başladık gibi bir şey oldu. Bizim sıfırdan başladığımız tarihi anlatıyorlar. Öncesini anlatamıyorlar ya da açıklayamıyorlar. Aynen öyle. Bunu mu demeye çalışıyoruz? Aynen onu diyorum. Ama bunu açıklayan bir şey var. Nedir abi? Kur'an, Hı. dinler ve mitolojiler. Tam olarak bunu anlatıyor. Hepsi de anlatıyor. Dünyanın her yerinde anlatıyor. Nuh tufanı demiyor mu? Çok bariz. Şimdi Nuh tufanından sonra insanlık sıfırlandı demiyor mu? Hı. Şimdi bunu da bilim adamları bilimsel olarak nasıl çürütmeye çalıştılar bugüne kadar onu da söyleyeyim. Dediler ki böyle işte papyonlu göbeğini sıvazlayan bilim insanları sözüm ona. Dünyada bu kadar su yok ki okyanusların hepsini toplasan işte şu kadarcık işte %2'lik bilmem ne yer ediyor. Hani böyle bir tufan olma imkanı bilimsel olarak yok diyorlardı. Buna tutunuyorlardı. Bir tane argümanları buydu. Şimdi son dönem bilimsel kanıtlar neyi gösterdi? Yer altında denizlerin, okyanusların, yer kürenin altında şu anki gördüğümüz yer üstündeki okyanusların en az 3 katı olmak üzere belki 100 katı bilmiyoruz ama en az 3 katı tespit oldu. 3 kat fazlası yer altında var. Yeraltı okyanusları var. Ne oldu şimdi? Kur'an aklı çıktı. Mitolojiler aklı çıktı. Mısırlılar aklı çıktı. Ama o bilim adamları yanıldı. Neymiş? O kadar su varmış. Hatta Kur'an ve diğer kaynaklar bunu şöyle doğrular. Der ki yağmurla bu iş olmuyor. Yağmur yağıyor, fırtına oluyor ama fırtınadan dolayı o kadar su yüksel. Yer altından fışkırdı diyor. Bunu bilmiyorlardı ve böyle şey mi olur? Yer altında bu kadar su yok filan diyorlar. Şimdi yer altında o kadar su oldu. Bilimsel olarak yani ispatlandı. Demek ki olabiliyormuş. Bak 1400 senelik Kur'an-ı Kerim
2000 senelik işte İncil, Tevrat, işte 3000 Destanlar. 4000 sene öncesindeki işte Musevilik, destanlar, Gılgamış destanına kadar, Sümerlere kadar O giden. kadar bariz ki benziyor. O kadar benziyor ki. Sadece isimleri değişmiş ya bazı. Aynen öyle. Ben de onu söylüyorum. Evet. Bunların hepsi bilimsellik kazanmaya başladı. Farkında mısın? Evet. Şimdi şeye de inanmıyorlardı. Gılgamış'ın gerçekten yaşamış bir kral olduğuna inanmıyorlardı. Ne oldu? Şimdi hikayelerde diyorlar mitolojik kahraman. Her şeyi çözemediğin, neticelendiremediği her şeye mitoloji kahraman gözüyle Bu bakıyor. mitoloji nereden çıktı? Ya Yani bir de onu sormak lazım. Yani şimdi insanlar durduk yere böyle kendi kendilerine oturdular mitoloji mi ürettiler? Yani şuna okeyim mesela. üretebilirler İnsanlar ama dünyanın her yerinde aynı anda aynı Abi, mitoloji bak, üretemez. insan mesela şunu görmüştür. Bunu abartarak anlatmıştır. Buna okeyim. Ama o dönemki insanları düşün. Hayal güçlerinin ne kadar kısıtlı olabileceğini vesairesini şunu bunu her şeyi düşündüğümde olmayan bir şeyi hayal edebileceklerine dair bir izlenim bana çok basite kaçmak gibi geliyor yani. Eğer bu kadar basitse bu kadar da çok farklı olması lazım. Ve her yerde Yani her bütün yerinde dünyada benziyorlar. 100.000 çeşit yaratılış hikaye olsa 100.000 çeşit başka hikaye olması lazım filan. Çocukken ne diyor? Soruyordun seni kim getirdi? Leylek getirdi. Hani ona inanıyordun. Ondan sonra çiz dediği zaman biri leylek çiziyordu çocukken işte hani nereden geldin dedim leylek çiziyor. Çünkü ona inanmış. Bunun gibi hani o öyle yaratıldığına inanmış. Sonra acı gerçekleri büyüdükçe anlıyor. Şimdi ondan sonra olay şöyle gelişiyor. Tüm dünyada Hı hı. ve binlerce hatta on binlerce yıl geri gidiyorsun. Aynı şeyler aynı şekilde anlatılıyor. Ve orada çok enteresan bir ortak nokta daha var. Tanrı denilen varlıklar da aynı şekilde, Hı. aynı özelliklerde, aynı sembollerle, aynı hiyerarşide, aynı aile yapısıyla, aynı özellikler, aynı silahlar, aynı formatta. Evet. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor yani? Şimdi alacaksınız. İşte milyonlarca bilet dağıtılacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıkıyor. Hadi diyeceksin milyarda bir ihtimal. Seneye bir daha 1, 2, 3, 4. Seneye bir daha 1, 2, 3, 4. Seneye bir. Şimdi bu işte bir iş vardır demeyecek misin? Ben kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Oradan da biz yollayalım da. Türkiye'de olabiliyor çünkü böyle şeyler. Evet. O yüzden Türkleri kandırabileceğini düşünüyorlar. Kandırıyorlar da. Şimdi bakıyorsun bu işin tesadüf olmadığı gerçek. Ve bu tesadüf olmayan gerçeği gizleyenler şunu da gizledi. 46 Amerikan başkanının 45'i John Lackland isimli işte İngiliz kralının akrabası. Hepsi de aynı ezoterik cemiyetin üyesi. Olmayan Ve hangisi Kennedy mi? Kennedy onu da öldürdüler. Şimdi bakıyorsun bu tesadüf olabilir mi? Bir bilim adamına sorun, bir matematikçiye gidin. 330 milyon mu 300'e kaç oldu Abi artık? olabilir derler. Bak biraz önce anlattığın konuyla ilgili ne diyorlar biliyor musun? Ya açıklamaya bak hakikaten kendi içlerinde çürütüyorlar. Yani sen biraz önce dedin ya arkadaş ben bilimsel bakıyorum ve bilimsel olarak mantıksız olduğunu düşünüyorum. İşte bu da aynı şey. Hem diyor ki o dönemki insanlar acayip ilkeldi falan böyle havcılık yapıyorlardı bilmem ne yapıyorlar. Hem de diyor ki bu hikayeler işte dünyadaki insanların birbiriyle sosyal ticari ilişkilerini vesaire yayıldı. Yani. Ya arkadaş hem adama diyorsun ki bahar diyorsun elinde mızrak var diyorsun. Hem de diyorsun ki Dünyaya iletişim. 2000 kilometre 1000 kilometre ötedeki adamla diyorsun iletişime geçti. Bunlar arasında hikaye paylaşımı oldu. Yani akla mantığa sığmıyor. İşte mantıksızlık bilim insanlarının ana akımını iddia ettiği bilimsel dediği şeylerde mantıksızlık var. 2000 bin filan değil. Şimdi Mısır piramidi nerede? Hı hı. Maya piramidi nerede? Heh. Arada Aynen öyle. binlerce kilometre. Aynen. 1000 2000 de değil. 10 bin. Okyanus var ya okyanus yani. Adam Buraya da mızrakla geçilmez diyorlar. avlanıyor, okyanusu geçip iletişime geçiyor yani. Şimdi ne oluyor? Şöyle bir şey var. Geçemez diyorlardı. İlkel diyorlardı. Evet. Bunu Kontiki adlı şeyiyle Thor Heimdall ispatladı Hı. bilim insanı. İspatladı. O dönemin teknolojisiyle yaptığı salla 2 kere okyanusu bir Pasifik bir okyanus 103 günde yanılmıyorsam geçti adam. Bak bunu bilmiyordum. Şimdi bu bilim adamı değil mi? Bu bilimsel kanıt değil mi? Mecbur kabul ettiniz. Şimdi onu kabul ettiyseniz şunu niye kabul etmiyorsunuz? Thor Heimdall gidiyor Azerbaycan'da
Oraya da işte niye tur yaptık, niye gittik? Gözümüzle gördük. Gelenler gördü. Bir daha gider miyiz, gidemez miyiz bilmiyorum. Ama işte elimizden geldiğince videolarında paylaşmaya çalışıyorum. Var. Gobustan videosu izlesin değerli izleyenler. Şimdi orada şunu gördük. Odin'in Gobustan bölgesinden o sazlık şeylerle, teknelerle Avrupa'ya gittiği Hı. ispat etti adam. Hani gidilmezdi? Şimdi gidilebildiği ispatlanıyor. Ondan sonra o teknelerin çizimleri bulunuyor. Hı hı. Bunun ne zaman gidildiği bulunuyor. Peki İsveç tarihçisi, ismini hatırlayamıyorum şimdi. Ladingberg soyadlı, buna benzer bir soyadı var. İsveç tarihinin kurucusu ve herkes, bütün dünya onu saygıyla önünde e, şey yapıyorlar. Güvenilir bir bilim insanı. Diyor ki, Müslüman değil, Türk de değil bu arada. Tanrımız Odin diyor. Türkland'dan gelen Türkler diyor. Ya acayip bir şeyde Bak karşın şimdi. ya. Yani Bak, Viking alfabesiyle şey olayını biliyorsun değil mi? Öyle Türk bilmez olur muyum? Ben onu ilk gördüğümde şok oldum ya. Birebir ya. Yani bu kadar benzemesi o kadar uzak coğrafyalarda. 24 harfin 18 tanesi birebir aynı. Nasıl olacak bu iş? Evet. Tesadüf deyip geçiyor. Evet. Bakın, ben bir Türk olarak şunu kabul etmiyorum. Gücüm buna yeter. Yani ben bu konunun uzmanı değilim. Ondan sonra bu konunun akademisyeni değilim filan, ama salak da değilim kardeşim. Aptal da değilim. Enayi de değilim. Artık her sakallıya baba denmeyeceğini de gayet güzel anladım. Nedir o, biliyor musun? Bilimde ve tarihte özellikle bir şey Türklerle alakadar çıktığı zaman bütün dünyada bunu kapatın, yok edin, çarpıtın diye bir karanlık el bu işlere müdahale ediyor. Her yerde, her zaman. Neden? Bunların baş düşmanı Türkler. Türklük. Hı hı. Neden? Bak şimdi, piramitten nereye geldin hocam diyeceksin. Şimdi o tanrı dediğin şeylerin İskandinavya'da Odin işte tanrı dediği. Oğlu Thor. Öbürü Loki. Sen Odin'i, Thor'u, Loki'yi çözemezsen Ptah'ı, Marduk'u çözemezsin kardeşim. Dünyanın öteki tarafında da Brahman'ı, Shiva'yı ve Vishnu'yu çözemezsin. Adamların Valhalla ya. Şimdi Ya. birebir hepsi aynı şeyle bilmiyor. Ben de bunları anlatıyorum. Bakın, Orta Amerika mitolojileri ve kültürlerini anlatan böyle 6-7 bölümlük, 3'er 4'er saatlik videolar çek. Niye çekiyorum bunları? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın diyorum, bunun tanrısı da aynı. Özellikleri aynı, vasıfları aynı. Ha, orada ejderha, kanatlı ejderha çizmiş, öbüründe yılan çizmiş filan. Ama hiçbirinde sincap değil. Yani ortak şeyler, küçük e, yöresel farklılıklarla aynı. Tanrı dedikleri varlıklar aynı. Evet. Bakın, burası çok önemli. Tanrı dedikleri. Ben demiyorum arkadaş, onlar diyor. Ben de diyorum ki onlar tanrılar diyor. Tanrılar da şunlar ve hep bir tane olmadığı için bunlara tanrı diyemezsin. Çünkü bir tane değil, bir sürü. Ama bakın, tanrıyla gök tanrıyı, gök tengriyi karıştırıyorlar size. Hı. Gök tengri başka bir şey, tengri başka bir şey. Peki o da mı yetmedi? O zaman diyeceksin ki, Kadir Mutlak kim? Biz kim? O kim? El-İlah, Rab. Ondan sonra Anunnaki. Bunları anlamazsan ne Kur'an-ı Kerim, Evet. ne Mısır mitolojisini, ne Vishnu'yu, Shiva'yı, ne de Maya'yı anlamak mümkün değil. Ala olayı var bile. Bir de İşte melek. meleği ala. Tabii. Peki meleği ala var. Şeytan ala yok mu? Ya. Bambaşka bir konu açıyorsun abi. Şimdi açıyorum, niye açıyorum biliyor musun? Bizzat piramitlerin yapanlar meleğe, alaya itiraz edenler ve soyuyla alakadar da o yüzden. Çünkü bunlar Atlantis'ti. Şimdi hiçbir Atlantis yok. Mu'yu anlatıyorsun. Mu yok. Niye itiraz ediyorsunuz ya? Ya bir bakalım elinde ne vardı. Bir de sen git araştır. İşte olsaydı bulurduk. Ben birisi bir şeye yok dediği zaman, böyle kesin emin bir şekilde yok dediği zaman, o kişiye bir daha bir şey sormuyorum. Niye biliyor musun abi? Ne yaptın lan sen? Sen daha dünyadaki okyanusların, NASA'nın açıklaması. %5. %5'ini biliyorsun be. Sen daha evreni falan filan %1'ini bilmiyorsun. Tabii. Milyonda birini bilmiyorsun. Bir şeyin yokluğu değil, varlığı ispatlanır.
Bir şey öyle. yok diyebilmen için mesela bu oda değil mi burada? Bu odanın her santimetre karesi incelerim ve derim ki bu odada şu yok. Okey. Ama sen bütün dünya ve evrenle ilgili bir konudan bahsederken bu yok olamaz asla dersen ben sana o zaman Örtbas bilimi. ya bilinçli bunu belli bir ajandaya yönelik söylediğini düşünürüm ya da cahil olduğunu düşünürüm. Bu kadar basit aslında. Keşke cahil olsa. Cahil bir şey bilmeyen. Yani bilgisi kısıtlı. Şimdi öyle olsalar cahil diyeceğiz, geçeceğiz. Şimdi cahilin bunu bilmiyor olması lazım. Sen tanrılar yok, Anunnakiler yok diye dalga geçenlere bir kamera takayım gizli. Her ay hangi ezoterik cemiyette hangi tanrısına tapmaya Ama gidiyorlar? adını söylemeyelim de YouTube'dayız. Yok yok söylemiyorum, anlayan anlasın artık. Bir bakın bakalım gizli kamerada kime tapıyorlar yani. Tabii. Şimdi hani bilmiyordunuz? Senin taptığın şey ne? Kadir-i mutlak mı? Değil. Kim o zaman? Şimdi baktığın zaman bu örgütlerin parasını çeviriyorsun. $1 arkasında Mısır piramidi çıkıyor. Ya şu mantığı bana birisi anlatsın. Artık sosyolog mu anlatır, tarihçi mi? Amerika'daki binlerce 4500 sene önceki Firavun'un mezarını paraya basma ihtiyacını bana birisi anlatsın. Buna da sağlıklı bir açıklama getirelim. Getiremezler ki ya. Sağlıklı hiçbir şekilde. O piramidin ucunun ayrı olması. İşte Falan. tek göz, Ra sembolü. Ra sembolü. Şimdi onlar getiremiyor. Yani düşünsene biz Türkiye'de ilk defa para basıyoruz. Ondan sonra paramızda Antarktika'daki işte penguenlerin liderinin gagası duruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne alakası var yani? Şimdi Amerikalılar Mısır için ölüyor mu? Her yerde piramit mi dikiyorlar? Her yerde Keops'un şeyleri mi var? Bir de altında tarihi var ya. Tarihi. Evet. Şimdi o tarih 1779 tabii başka şeyin de tarihi. Baksınlar bakalım Illuminati ne zaman kurulmuş. Şimdi baktığınız zaman ezoterik cemiyetler neden Mısır ve piramit olayını baz alıyorlar? Keops yüzünden mi? Söyleyin bana ya, tarihçi, arkeolog cevap verin ya. Keops'a mı? Keops'un esamesi Mısır'da bile okunmuyor. Siz kim oluyorsunuz? Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Şu ezoterik cemiyetler var ya, yani bunların olduğu aşikar. Bunların ne yaptığı, ne yapmaya çalıştığı konusu tartışmalı aslında. Yani bunu reddeden bir tarihçi cahilin önde gidenidir. Adamın kendi kabul ettiği ve söylediği şeyi sen reddediyorsun. Böyle bir aynen. saçmalık olabilir mi ya? Ya adam diyor ki ben kardeşim varım ve makaleler yazıyorlar falan Tabii böyle canım. kendilerini anlatıyorlar. Adam kendisi söylüyor. O da bu öbür taraftaki de diyor ki işte tarihçi, sosyolog, hayır böyle şeyler yok, bunlar saçmalık. Oğlum adam söylüyor zaten kendisini. İşte bu şeyden de baktın mı olay o kadar trajikomik noktalara gidiyor. Yine bak ana akım ve tarihe bak, Evet. saçma sapan. Evet. Ana akım tarih saçma. Yani şimdi komplo teorisi dediğin ayağı yere basıyor. Tutarlılık gösteriyor. Ondan öbürüne paralellik gösteriyor. Yani çarklar birbirine Komplo teorisi yapmak, komplo teorisi üretmek zeka işidir. Şimdi çok fazla aptal adam ortaya çıktığı için komplo teorisi ürettiğini iddia eden çok sulandırıldı bu konular. Halbuki zeka işidir yani. Kesinlikle katılıyorum. Bir kere komplo teorisiyle saçmalığı birbirine karıştırmıyor. Aynen. Millet saçmalıyor. Aynen öyle. Saçmalıyor. Şeylerden haber aldım. Yetti artık ya. Bütün paranoid şizofrenler komplo teorisi. 3 iyi atlas yok enki geliyormuş da bilmem. Nereden biliyorsun? Ben geminin içine gidiyorum geliyorum filan. Şimdi Nerede sizin? Nerede enkiniz, ne oldu? Geldi mi enkiniz? Hadi selam söyleyin. Hakan peşindeymiş geliyor dedi. Ne oldu? Utanma arlanma da yok. Aynen sallamaya devam. Demek ya bütün insanlar unutacak. Yok bilmem Antarktika'daki piramide frekans veriyormuş. Oradan L bizim DNA'mız. Ya onun DNA'na etki ettiğini sana kim söyledi? Şu. Cevap bu. Bende de. Hani onlar mualla. Bende bu. Yo abi ikimiz de biliyoruz ki birazcık sıkıştırdım ne diyorlar? Ben işte iç sesim öyle dedi veya işte bana öyle bir şey geldi. Bir de onlara böyle farklı farklı isimler koyuyorlar. Vahiy dememe, vahiy ne? Vahiy. Evet bir yerden vahiy alıyor olabilirsin ama nereden aldığın konusu tartışmalı yani. O Kur'an çok net bir şekilde İblisin, şeytanın sana vesvese vereceğini ve buna dikkat etmezsen senin aklını başından alacağını, kıyamete kadar da bundan hakkı ve yetkisi olduğunu uyarısını yapmıyor. Kesinlikle.
Açıp bir okusunlar. Kısmı böyle, bir kısmı da tabii psikoloji biliminin alanına giriyor. Ben oraları bilemem. Yani işte o kısım evet bizim için de saçma. Bilim insanlarına o konuda katılıyorum. Evet. Ama sadece bilim insanı bilmem ne ezoterik cemiyetinin profesörü bir kitap yazdı diye de onun iddiasını bilim diye kabul etmek de en az o kadar saçma. Aynen öyle. Aynen. Ya ben Türk'üm. Sana mı soracağım 1071'e kadar dağda gezen Maganda vurgusu yapıyorsunuz Türklere? Abi Hiçbir şeyiniz yoktu. sana Uygarlık kuramadınız. Heh. Dağdan dağa geziyordunuz. Tabii. Barbarsınız. Herkesi yıktınız, kestiniz, öldürdünüz. En sonunda Malazgirt'te buna inanırsan bilimsel oluyorsun. İnanmazsan ne oluyor? Komplo diyor. Kardeşim ben komplocuyum. Eğer buna inanmak bilimsel. Alın biliminiz size kalsın. Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavardır. Ne Türklüğümü sizden öğreneceğim ne de piramidimi. Ya Artık bu arada yeter. bu arada şey dedik ya arkadaş, benim bir kökenim varsa, ben kendimi bu kökenden hissediyorsam tabii ki bununla alakalı araştırmalara girişebilirim. Bununla Bu kadar. alakalı fikir yürütebilirim vesaire vesaire. Bu ırkçılık veya şuculuk buculuk değil. Ama benim kafama takılan bir soru. Mesela bu coğrafyadaki tarih hocalarına, aralarında hakikaten kıymetli hocalar var. Çok kıymetli hocam. Yani bazılarıyla da sen de görüşüyorsun, ben de görüşüyorum. Hakikaten kıymetli insanlar. Ama şunların üzerine gitmesi lazım artık. 1071 ya ne 1071'i? Niye Anadolu'da çıkan çok daha önceki yıllara ait bulgular bu ülkede akademik yayınlarda, medyada doğru dürüst bahis konusu olmaz? Bak ben bir medyacıyım, bir gazeteciyim. Abi saçma sapan konular gündeme gelir. Aynen öyle. Anadolu'da bildiğimizin çok daha önceki yıllarında çıkan Türklere ait bir şeyler, bulgular Göbekli Tepe. bahsedilmez doğru dürüst ya. Yani üstü Göbekli kapatılır. Ve çok ufaktır böyle şey deriz biz ona. Şey içi satır içi haber deriz böyle bir 3. sayfada 405. sayfa. Böyle geçer gider yani. Aynen öyle. Yani hakikaten tarih hocalarımıza da bu konuda çok büyük görev düşüyor. Bu toprakların bizimle ne kadar eskiden alakadar olup olmadığı bahsi. Çünkü siz söylemezseniz bunu birileri çıkıyor sahip çıkıyor. Ve Yani anlatıyor. futbolda bir tabir var. Hiç anlamam futbolda ama bildiğim şey. Atamayana atarlar. Evet abi bu kadar basit. Sen hiç gol atamıyorsan elbet bir gün yersin. Mağlup olursun. Atacaksın. Şimdi şöyle bir şey var. Göbekli Tepe mesela Türklerle ilişki kurduğun anda saldırıyorlar. Aman Allah. Kim saldırıyor? Türk bilim insanı saldırıyor. Evet. Ya arkadaş destur değil mi öyle hareket edin. Yani baktığın zaman ya Türkiye'de Anadolu'da bir yerde de değil. Bak ben bunun bir sürü yerde olacağını 10 senedir 15 senedir anlatırken arkeologlar şikayetlerde bulundu. Böyle saçma şey mi olur diyor. Hatta dedim ki bu 18 bin seneye kadar bu coğrafyada geriye gidebilir. Bundan öncesi için de Orta Asya'ya bakmamız lazım. Evet. Orada da 40 bin sene kadar geriye gidiyor. 40 bin seneden önce de bu iş Uygurlardan Anav kültüründen öncesine baktığın zaman Uygur medeniyetinden önce Mu kıtasına gider. Ve Türklerin kaynağı budur. Hat budur. Sümerler lak diye ortaya çıkmadı ki bize böyle anlatıyor. Evet. Çinler sürpriz mi bu içinden açıyorsun Sümerler çıkıyor. Nereden geldi? Ne oldu be Sümerler? adamlar bir de yani. Ne oldu yani? Nereden geldi? Nereden geliyor? Kuzeyden geliyor. Hazarlar Orta Asya'dan geliyor. Niye geliyor? Onu da araştırıyoruz. O da Genç Dryas denilen yaklaşık işte 1200-2000 yıl süren bir buzul çağının kuzeyde buzulları oraya kadar aşağı inerek, genişleyerek yaşanmaz hale geldiği için mecburiyetten ılıman iklimlere oradaki medeniyetin buraya yansıması. Ya bu bir diziye bile konu oldu. Dünyanın çok iyi bildiği bize ama yani oradaki mesajları tabii alabilen alamayan ayrı bir konu. Dünyanın en popüler dizilerinden biri. Şimdi spekülasyon yapmamak için söylemiyorum onu. Ama şimdi konu Mısır'dan çıkıp biraz bu Türklere vesairelere gelince aklıma geldi. Ben yıllar öncesinde hatırlıyorum. Araştırmacı yazar Oktan Keleş. Beyaz piramitler, Türk piramitleri diye bir iddia ortaya attı. Çok önemli bir Ardından- çalışma. Tebrik ediyorum kendisinden. Evet yani ardından bu konu biraz tartışıldı. Sonra kendisi oraya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınladı falan. Acayip bir konu. Tabii çok ciddi bir Çin sansürü olduğu için bununla alakalı böyle sağlıklı bilgiler edinemiyoruz. Yani dolayısıyla Üstü kapatıyor. bu konuya dair konuşan nadir isimlerden biri olduğu için Oktan Keleş'in çalışmalarını burada baz almak durumundayız. Burayı nasıl görüyorsun? Yani bu piramit, bu Türk piramidi, beyaz piramidi olayını, bu iddiaları nasıl görüyorsun mesela bu konularda ait? Şimdi ana akım bunu da açıklayamıyor. Evet. Tarih yani bize öğretilen tarih gene bunu açıklamıyor. Neden biliyor musun?
Mısır'da Şiam bölgesinde. Hı hı. Ondan sonra bir uçak arızalanıyor. Savaş zamanı düşük irtifadan geçerken devasa bir kesik piramit görüyor. 300 metre yüksekliğinde. Bu bahsettiğimiz 147 metre Hı hı. Mısır'dakinin 2 katından daha fazla bir piramitten bahsediyoruz. Şimdi bu tespit ediliyor. Ondan sonra araştırma yapılıyor. Ne oluyor? Evet, gerçekten bir piramit. Niye göğsünü gere gere bütün dünyaya bunu açmıyorsun Mısır'da yapılan gibi? Hı hı. Piramitler %20 şey ya, gelirini oradan sağlıyor. Tabii. Tarihten yani. Tabii. Ondan sonra bu sen de Çin'de yapsana, aç. Çünkü o da 12 bin yıllık. Hı. Bak, 12 bin yıllık ve Oktan Kireç çok önemli bir iş yaptı. Yani Türk madalya takılması lazım kendisine. Neden? Ay yıldız sembollerini içinde tespit etti. Evet. Ve orada etraftaki köylülerle konuştu. Dedi ki bunlar sizin atalarınız, Türklerin atası. Bak, bir Çinli kendi gurur duyacağı bir şeyi niye Çin Seddi'ni yaptığı en büyük düşmanı olan Türklere atfetsin? Bak, Tabii. Çin Seddi'ni yaptıran kim? Neyin korkusuyla siz Çin Seddi'ni yaptınız? Kimden korktuğunuz için? Türklerden kardeşim. En büyük düşmanı, korkusu Türk değil mi? Tabii. Neden böyle muhteşem bir şeyi Türklere atfetsin? Filmde Ama başka anlatıyorlar tabii. O ayrı. onlar ayrı. Fakat olay şu. Bu işler de Türklere çıktı. Sen de her şeyi Türklere bağlıyorsun. Ne yapalım orada yani semboller ortada. Nereye Her bağlayayım? şey ortada. Ne yapalım yani? Antarktika'daki şeylere mi bağlayayım yani? Ben- Antarktikalılar mı yaptı diyeyim yani. Şimdi semboller kimi işaret ediyor? Tabii. Mimari kimi işaret ediyor? Şimdi onu Şiyan'da Çin. Ne alakası var? Bak, gene baktığın zaman sadece tek değil, orada bir sürü piramit var bu arada. Ve hepsine üstüne toprak döktüler, doğal oluşum deyip ağa çekip gelene vur emri verdiler. Hı. Şimdi neden gizliyorsunuz arkadaş? Eğer doğal oluşumsa versene izin. Evet. Millet kalsın bir şey bulamasın, rezil olsun kalsın. Bosna Piramidi gidiyoruz işte, ne zaman? 23-26 Nisan. Söyleyelim katılmak isteyenler. Bu arada 19-22 Mart tarihinde de Mısır'da ikinci turumuzu yapacağız. Sayılı yerimiz kaldı. Katılmak isteyenler lütfen bizim sosyal medya hesaplarımızdan şeyleri uğraşsınlar. Sonra Göbekli Tepe'ye 3 Mayıs'ta gideceğiz. İşte Bütün tarihi gezdiriyorsun. Abi. geziyoruz çünkü her gittiğimizde başka şey öğreniyoruz. Şimdi baktığınız zaman 12 bin yıllık piramit. Şiyan, Çin Beyaz Piramidi. Türklerle alakadar. O yüzden gizleniyor. Çin'le alakadar olsaydı şu anda yıkılıyor. Bangır. Çin medeniyetiyle Bosna alakalı piramidi. olsa aman Allah. Tabii. Bosna'ya gidiyorsun. 34 bin yıllık piramit var. Sen de 2500'ünden 4500'ünden bahsediyorsun. 34 bin senelik 360 metre piramit. Bakıyorsun bunların da runik şeylerle alakası var. Alfabe içinde runik yazı. Runik yazı dediğin kim kardeşim? Ön Türkçe ya. Türklerin ilk alfabesi. Şimdi anlıyor musun niye bunlar gizleniyor? Peki bu nasıl oluyor? 34 bin sene önce piramit var. Ön Türkçe yazıtlar çıkıyor. Şian'da 12 bin senelik var. İçinde Türk ay yıldız sembolleri. Genetik var orada, mumya. Alsanıza genetiğine baksanıza, bu kadar mı zor? Evet. Sonra gidiyorsun İnka Maya. Bir bakıyorsun Güney Amerika. Kızılderililer Türk çıkıyor. Hı hı. Maya'ya bakıyorsun bilmem ne çıkıyor. Her şeyi Türkiye bağlıyorsun. Bağlıyorum arkadaş. Can Whitlock kitabını yazmış. Ey dünya hepiniz Türksünüz. Evet. Alın okuyun. Çok da meşhur bir kitap. Adam Amerikalı kardeşim yani, Hristiyan, Müslüman değil, Evet. Türk değilse 20 bin kilometre olsa niye mi öyle bir şey? Çünkü araştırınca gerçekten her şeyin kökeninin aslında Türk. Ya Türk dediğimiz bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından bahsetmiyorum. Tabii. Moğol kıtasından gelen bir soydan bahsediyorum. Türk bunun adı. Bana göre Türk budur yani. Ya Ve zaten çok acayip bir şey var abi. Eski ahit teologları. Ben o eski dönem kitaplarında falan rastlamıştım onların. Bu Arşiv.org gibi sitelerde, açık kaynaklarda bu veriliyor zaten, yayınlandı. Türk'ü mesela bazı eski Hristiyan teologlar şeyle bağlamaya çalışmışlar. Şeytanın soyuyla. Mesela. Bakın değerli izleyiciler, diğer ırklar ayrı, Türkler için özel olarak bazı eski teologlar, bundan 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl önceki teologlardan bahsediyorum. Yani şimdi değil. Türkleri bir yere sınıflamaya çalışmışlar. Ayrıyeten özel olarak üzerinde durmuşlar.
ve demişler ki işte bu Nuh'un oğullarından şu şuysa şu şuysa öyle bir silsile haline getirmişler. Yafet'in Evet, oğlu evet, Türk diye bir isim olduğu. evet. Ve oraya çok acayip bir şey yapmışlar. Yani orada bir operasyon çekmiş mesela adam. Çekiyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Türk'ü şeytanlaştıran Hı. Gog Magog'un bir tanesinin Aynen. Türk olduğunu Aynen. söylüyor. Oraya bağlıyor zaten o da. Oraya bağlıyor. Şimdi onlar oraya bağlar. Niye biliyor musun? Haklılar demiyorum. Şu açıdan haklılar. Türkler onlar için şeytan. Hı hı. Bak, onlar için şeytan. Çünkü şeytan ne demek biliyor musun? Satan. Karşı gelen, Hı. isyan eden, kabullenmeyen ve bir güç var ve düşmanın yani. Hı. Onların baş düşmanı Türkler. Çünkü kendileri şeytan. Şimdi şeytana göre kim şeytan desen Allah'a göstermeyecek mi? Evet. Ona karşı çıkmıyor mu? Yani karşı taraf ne? Şimdi sorsan herkesin savaştığı karşısındaki millet olur, devlet olur, Hı hı. ne bileyim insan, şahıs olur ya da bir şey. Düşman demiyor mu? Tabii. Yani dost sana yardım eden. Düşman seni yok etmeye çalışan. Yani senin felsefeni ve şeyini kabul etmeyen ve bunun içinde her tür tersliği yaratan. Evet, şeytanlar o demek zaten. Doğru. Ama şeytana göre şeytan Allah. Evet. Allah'a göre şeytan, ondan sonra iblis, karşı çıkma meselesi bu. O yüzden bunu çok iyi anlamalıyız. Sen bir Türk olarak şeytanilerin izini, soyunu, genini ve ideolojisini savunanların sadece profesör diye o kitabında öyle yazdı, öyle yorumladı diye bunları hiç araştırmadan, sorgulamadan niye kabul ediyorsun arkadaş? Evet. Yani şeytani profesör yok mu? Şeytani akademisyen, şeytani arkeolog, şeytani tarihçi, şeytani yönetici, devlet adam yok mu bu? Dünya niye kan gölüne diyor? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Buna Madem herkes çok iyi, madem bütün işte bilim insanları, siyasetçiler şunlar çok iyi, o zaman dediğin gibi niye kan akıyor dünyada? bu İşte kanı akıtan kim o zaman? yani o Pollyanna gibi bir şey yapalım. Ha işte siyasetçi misiniz? Ha çok haklısınız, çok doğru söylüyorsunuz. Ha işte bilim insan. Yani hakikaten şu bazı konulardaki tapıcılık yemin ediyorum dinlerde yok yani. Yok. Yani dine böyle tapmıyor yani. Ve bizim biraz önce burada bahsettiğimiz konular herhangi bir millete özel vesaire falan değil. Yani benim bunu söyleme sebebim şuydu. O dönemki önemli teologlar bile Türklere özel çalışma yapmış. Yani bu şu anlama geliyor. Türkleri özel görmüşler. Şimdi sen böyle sağda solda kalmış ufak tefek birileriyle ile ilgili çalışma yapmazsın. Yani karşında ciddi bir güç olarak gördüğün birileriyle ilgili çalışma yaparsın. Adamlar bunu yapmış abi. Ve hakikaten ciddi ciddi de anlatıyor adam orada yani Gok Magok'a giden süreci falan. Bunu söylemek için söyledim. Hani bizim bilim maalesef bazı bilim insanları diyelim. Bizden çok bahsetmek istemezler ya böyle. Hani biz yokuz aslında. Yani öyle bir şeyden gökten zembille inmişiz. Aslında hiç yoktuk tarih boyunca falan. Türk yoktur diyen var ya yani. İşte madem Türk yok adamlar bak niye 300 yıldır 500 yıldır bizlere özel çalışma yapıyor. Bunu aslında söylemeye yönelikti bu. Tabii konu konuyu açıyor. Yani çok konuşulacak çok konular var ama son olarak şuna da değinmek istiyorum abi. Graham Hancock. O Netflix'te bu konularla alakalı belgesel yapan kişi. Hakikaten ilginç bağlantılar yakalamış ve o da aynı senin anlattığına benzer problemler yaşıyor. Hani akademik camiada muhatap alınmamakla ilgili. Hiçbir zaman almayacaklar. Ama adamın bazı hakikaten şeylerine bakıyorum. Ya çok yerine oturuyor yani böyle. Hakikaten İşte cuk diye oturuyor yerine. Gononpalan piramitleri ondan sonra anlatıyor. Ya 36 bin 38 bin yıllık diyor. Şimdi Şimdi bu o belgeselle ilgili de görüşlerini ve orada yakaladığın detaylar varsa aklına gelen onları da öğrenmek istedim. O yüzden bu soruyla kapatayım. işte çok önemli. Orada işte biliyor o Padang piramitlerini çok daha eski yani. Mısır'dan da eski. Bosna'dan bile Hı hı. eski. Ama şimdi bana neden hani böyle elimin tersiyle ana akım gibi silip atmıyorum? Mantıklı geliyor.
34 bin yıl önce Bosna'da piramit yapılıyorsa 36 bin yıl önce bilmem nerede de Endonezya'da da yapılabilir. 12 bin sene önce Şian'da Çin'de yapılabilir. 12 bin sene önce piramit Mısır'da yapılabilir. 12 bin sene önce Anadolu'da Göbekli Tepe yapılabilir. Oluyor bak, oturuyor. Evet. Ama bunların hepsini reddedersen, şimdi ana akım sana ne diyor? 12 bin bırak, 34 bin 36 bin sene önceki insanın konumu nedir diye bana bilim adamı söylesin. Hadi bakayım. Yaz Google'a, ChatGPT'ye sor bakayım. 36 bin yıl önce ne oldu? Ben sana söyleyeyim. Kitap yazıyor ya, o da işte Siyonizmin şövalyelerinden bir tanesi. Homo Deus şeyleri var ya, Sapiens, Noah Harari. Ne diyor? 70 bin yıl önce aynen böyle bu ifadeyi kullanıyor. Bir ağaç kakan insanlığın medeniyetinden daha çok dünyaya etki ediyor. Ağaç kakan. Şimdi kendisine şu soruyu ben başka kanallar vasıtasıyla beraber bir programa çıkar mısınız diye, çıkarım seve seve, şu soruyu da sorarım. Cevaplayabilecekse çıkalım demiştim. Afyon Filik Vadisi'nde 14 milyon yıllık tekerlek izleri var. Bunu hangi ağaç kakağına bağlayacak çok merak ediyorum. Buyursun, canlı yayının davetine de kabul edeyim dedim. Şimdi bu iş ağaç kakandan dalga geçilerek açıklanınca mı bilim oluyor? Benim ülkemdeki bu tarihi sen nasıl oluyorsun da böyle dalga geçiyorsun? Hala Homo erectus, hem Homo Deus bilmem ne. Allah, Homo Deus var mıydı yok muydu, bu doğru muydu o tarih demiyorum. Deus'u bilmem de Deus'ları bu şekilde ayırt etmek mümkün. Bunlar örtbas bilimi adamı. Bunlar bilimsel bir araç. Popüler kültür haline getiriliyor. Bak ben Harari'nin bir kitabını okudum. Sapiens'i. Hakikaten o kitapta birçok noktayı, yani evimde de durur, böyle altını çizmişim, böyle notlar almışım yanına. O kadar çok çürütülebilecek yerle Aynen. karşılaştım ki Tamamen beynimden saçma. vuruldum. Nasıl ya dedim, yani bu kadar popüler kültür haline getirilen, bu kadar dünyada milyonlar satan bu kitabı ya nasıl bu kadar basit ayrıntılarla ilgili yanlış, hatalı bilgi vermiş olabilir? Baştan sona bence hatalı. Acayip bir şey ya. Ve ben o konunun uzmanı olmamama rağmen, bu konuya bir hobisel yaklaşmama rağmen çürütebileceğim birçok konuya rastladım. Çürütürsün be. Sizleri tahmin bile edemiyorum. Şimdi dünyada böyle bir akım var hakikaten. Yani birileri veya bir şeyler bir popüler kültür haline getiriliyor ve insanların çoğu, bu çok kaliteli bir şeymiş falan diye böyle peşine düşüp onlar da okumaya, takip etmeye, zihinlerine öyle Bunun da bir sebebi var, biliyor musun? çok ilginç. Bilim insanları bir araştırma yapıyor Hı hı. ve buna %97 mantığı deniliyor. Bir konuda, herhangi bir konuda 100 kişiden 97 kişi %97 oranında bu siyah mı beyaz mı diye soruyorsun. Hı hı. Ondan sonra beyaz aslında ama %97'si siyah derse, kalan 3 de ulan şimdi ben beyaz deyip hepsi bana saldıracak. Sonra nasıl inandıracak? Bunlar aptal da değil. Ben diyor hani bu şeye, savaşa boş girmeyeyim diyor. 3 kişiyle 97'yi yenemem diyor. O da bildiği halde beyaza siyah diyor. Psikolojik olarak. Bir tanesi karşı çıkıyor. Ona da deli diyorlar. İşte o zaman da deli oluyorsun. Şimdi ya komplo teorisi, bir deli, iki komplo teorisi, üç ondan sonra direkt yandaşlık sınırı. Şimdi bakıyorsun bunu adamlar yapmışlar, %97. Geçen gün senin de tanıdığın bir ortak arkadaşımızın programına davet aldım. İklimle ilgili bir tartışmada, yani bana göre küresel ısınma diye bir şey yok. Karbonla ilgili aşırı bir, bana göre derken benim araştırdığım konunun uzmanı bilim adamlarına göre. Sen kimsin davulcusuz demesin kimse yani. Ben kendim herhangi hiçbir araştırmam yok. Yani kendi ölçümüm, tespitim yok. Sadece konuyu araştırarak, ama o da uzman. Şimdi biri siyah diyor, biri beyaz. Ve bu tartışma programında konuşurken sorduğumuz soruların hiçbirine cevap veremezken tutturmuşlar, tek şeyi söylüyorlar. Ama bilim insanlarının %97'si böyle düşünüyor. %97'si böyle düşünüyor. %97'si böyle. Kardeşim, %97'yi bana gösterip beni ikna edemeyeceğini artık anlaması lazım. Çünkü bak, sadece çoğunluğu böyle düşünüyor diye senin hakikati, içindeki, kalbindeki, yüreğindeki, beynindeki hakikati ezip tersine çevirmeye çalışıyor. Kesinlikle. Kur'an bu konuda 30'a yakın ayette, 28-30'a yakın ayette ne diyor biliyor musun?
çoğunluğa uyma, kandırır. Evet. Çoğunluğa uyma, yalan söyler. Çoğunluğa uyma, şirk koşar. Çoğunluğa uyma. Bunlar ne diyor? %97'si böyle. Siz şirkin köküsünüz kardeş. Bir de bir şey daha ekleyelim abi lütfen. Cavit sürecinde de aynısı oldu. Hatırlıyorsun. Sizler Tamam. çok yakinen zaten konuşuyordunuz. %99'u aynı şeyi söylemiyor mu? Şeyler oldu. Ne oldu? İlk başta çıktı dediler ki dediler şu çıktı süper bu falan filan. Ondan sonra diğeri çıktı bu sefer öbürüne dediler ki hayır bu hiçbir işe yaramamış. Ve acayip bir süreçti. Ve orada da gördüm. Bunları söyleyenlerin en çok böyle bahsedenlerin Türk bilim insanlarından bahsediyor. Çoğunun ben açtım. Çalışmalarına, makalelerine, tezlerine falan baktım. Büyük kısmı derleme çalışma. Literatüre orijinal hiçbir şey katmamışlar. Yani onu almış. Bu arada derleme çalışma kötü demek değil aslında ama literatüre bir şey katmamışsın. Onu bunu okumuşsun. Onun bunun yaptığı ölçümler tırnak içerisinde onlara bakmışsın ve çıkıp o makaleyi yazan adamdan daha fazla şiddetle savunuyorsun bunu. Kraldan Sen çok niye kral. yazıyorsun? Sen niye literatüre bir şey katmıyorsun? Yani senin işin sadece şey mi? Böyle oturduğun yerden onun bunun çalışmasına bakayım. İşte derleme çalışma yapayım. Ya maalesef böyle bir şey de var. Bu arada hakikaten samimi söylüyorum. Çok kıymetli hocalarımız var. Tabii Onları kesinlikle. tenzih ederek söylüyorum. Yani bu bir şey akımına dönüşmesin. İşini ahlakıyla, edebiyle, Aynen öyle. vicdanıyla yapan Aynen öyle. tüm bilim insanlarına, yerlisine, yabancısına, Aynen öyle. yaşayanına, ölmüşüne saygımız Aynen. sonsuzdur. Bunda herkes Bir söylemeyiz. akademi düşmanlığı gibi bir şeye dönüşmesin. Asla Asla böyle bir şey değil derdimiz. Kaldı ki Hakan abiye de muhakkak gelmiştir. O süreçte de şimdiki süreçte birçok kıymetli hocamız maillerle, mesajlarla zaten lütfen bunları konuşmaya devam edin. Biz konuşamıyoruz diye yazıyorlar zaten. Aslında herkesin ne olduğunu biliyor abi ya. İşte diyorum ya, biliyor. Ama şunu da unutmasınlar. 3, 6, 9. Tesla'ya bakalım. 3 aydınlık, 6 karanlığı eşit. Şimdi 3 eşittir 6 nasıl oluyor? Arkadaş 6 karanlık. O sulandırılmış. Bir enerjiyi sıkıştırdığın, karanlık enerjiyi sıkıştırınca ışık oluyor. Işığı sulandırdığın zaman karanlığa dönüşüyor. Malzeme aynı. Yoğunluk farklı. O yüzden dominant olan hep ışıktır. Evet. Azınlıkta, yani bu kim azınlıktaysa o haklı demek değil. Azınlığı sadece azınlık olduğu için sakın inkar ettirmelerine izin vermeyin arkadaş. Evet. Yani 8 milyar kişi siyah diyor. Yok kardeşim ben beyaz diyorsam, bunun arkasında sana açıklıyorsam, ilimle, bilimle, matematikle, geometriyi ispat ediyorsam o insana da inanılabilir olduğunu kabul etmek lazım. Kesinlikle. Ve yani şundan o %97'yi sürekli sana bilim öyle. Bu kadar adam aptal da sen mi çözdün? Bu bilim adamı bilmiyor da sen. Ya ben bilimi nereden bileceğim, o bilim adamının ölçümü? Başka bir bilim adamı söylüyor. Evet. Ben onu da dinliyorum, onu da dinliyorum. Sen sadece onu dinliyorsun. Tabii. Sen papağan olmuşsun. Tabii. Onun bunun toplantılarında beyninizi yıkamışlar, kurmuşlar papağan gibi. 4 tane cümleniz var, 5'inci yok. Soru soruyorum. İklim bilimcisi diyor, iklimle ilgili iklim biliminin kurucusunun Milankovic döngüsünü bilmiyor. El Nino, La Nino döngüsünü bilmiyor. Ondan sonra bunların hangisinin içinde olduğumuzu bilmiyor. Solar maksimumdan haberi yok. Şu anki pozisyonumuzun bunlarla olan alakasından haberi yok. Ondan sonra CERN'deki bilimden bahsediyorsunuz. CERN'deki bu konuda cloud deneyinden haberin yok. Ondan sonra ultraviyole ışınından tut da bilmem nesine kadar bu konulara nasıl etki ettiğinden haberin yok. Haberin olmadığı gibi araştırmamışsın. Araştırmadığın gibi karşı çıkıyorsun. Evet. Şimdi kim bilime karşı? Şimdi ben bilimsel bir şeyle konuşuyorum. Bilimsel literatüre ama işte sen %3'sün. %2'sin. Hep aynı. Şimdi bu onun haklı olduğunu mu gösterir? Vallahi dünyada birçok şeyi değiştiren, devrimler yapanlara falan baktığında abi zaten o %3'lük kesim. Aynen öyle. Bu büyük çoğunluk. Aynen öyle. Bunlara kalsaydı şu an insanlık medeniyeti dedikleri şey böyle hala tekerlek falan sürüyordu yani. Deli isimler. Bilime ters, o tırnak içinde kullanıyorum. Döneminin bilimine ters konuşanlar, düşünenler. Asıl bilimi kuruyorlar. Tabii ki bu Gerçek seviyeye hakiki. getirmişler. Ve işin komik yanında ne biliyor musun abi? Eski dönemin, özellikle Orta Çağ döneminin bilim insanları aynı zamanda teologtu, din adamıydı falan. Tabii. Onlar multidisipliner çalıştığı için. Hı hı. O dönemki bilim insanlarını taşlatanlar, idama gönderenler yine bilim insanlarıydı.
Evet, o kafa hala devam ediyor. Çünkü orada bize şey anlatıyorlar sadece. Onun bilim insanı olduğunu söylemiyor. Teolog diyor. İlahiyatçı diyor falan. Tabii. Din adamı diyor. Papaz diyor. Söylesene onun fizikçi olduğunu aynı zamanda. Yani Niye söylemiyorsun? Çünkü bu sefer şey olacak. Fizikçi fizikçiyi astırdı olacak. yaktırırken Evet. iyiydi. Yani bunlar yakılırken Aynen kimsenin gırgı çıkmıyor. Aynı. Yani arkadaş yapmayalım. Yani bilim insanı bilim insanını astırmasın. Çıksın ve hakikaten medenice, akıllıca konuşsun, tartışsın. Bizim de bilimden, bilim insanlarından beklentimiz bu. Yoksa Aynen. tabii ki bunlar bizim kendi özel uzmanlık alanlarımız değil bu konulardaki. Hocaların alanları. Ama bize şunu mecbur bırakıyorlar biraz. İki tarafa da bakıyoruz. İkisi de bilim insanı. Ama bakıyoruz bir tarafı çok boş ya. Yani yok arkadaş insanın mantığının, aklının, zekasının alabileceği bir şey değil. Aksine zekanla alay ediyor. Biz de dolayısıyla buradaki %3'lüğü, o deliler tarafını tercih etmek durumunda kalıyoruz. Valla hakikat Aynen. Peygamberimiz ne demiş? Öyle söylediği düşünülüyor. İlim Çin'de bile olsa O ilim. kadar. O kadar. Ne demek bu? Yani senin etrafında herkes tersini de söylese sen dünyanın öbür ucunda o hakikat neyse onu gideceksin bulacaksın. Senin dinin sana emrettiği bir şey aslında. Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor? Oku diye başlıyor. Oku. Yani bilgi al. Bunlar tam tersi. Sakın okuma. O yanlış. Hayır. Tabii. Bilim dışı. Komplo teorisi. Okuma. Düşünme. Araştırma. Ne o? Maymundan geldi. Big Bang patladı. Evren oluştu. Şans eseri maymun muzu kaçırdı. Sen oluştu. Bu mu ya? Bitirdiler olayı. Bu ikisine inanıyorsan sen zaten bitmişsin kardeşim. Bitmişsin yani. Ne maymunu? Yani böyle bir şey yok. Bunları bilimsel gibi bir Keops'un piramidi. Keops ait değil kardeşim. Değil. Kartuşlarda bilimsel sahtekarlık olduğu iddia edilmiş o işte Kral Odası'nın üstündeki boşlukta bulunan şeyler. Yarım yamalak onda yine ezoterik örgüt üyesi Albay Vay yazmış. Hiçbir yerde şey yok. Sen bunları bilimsel kanıt diye bana göstereceksin. Ondan sonra bilim bu olacak. Ya onun tam tersini gösteren envanter sırası var piramitte. O küçük piramitleri yaptırmış. Diyor ki burada Isis'in hanımının piramidi diyor. Keops döneminde zaten vardı. 2 kere piramide ve Sphinx'e yıldırım düşmüş. Sırtına Sphinx'in sırt bölgesine. Ondan sonra piramidin de bir tane Keops piramidi dedikleri bir yerde yıldırımdan zarar gören yerleri Keops onarttı diyor. Şimdi diyorlar ki o sahte. Niye? O dönemde öyle bir şey yoktu. Ya senin söylediklerin sahteyse? Bak bütün iddialarınız sahte diyoruz. Sahtecilikle ve çoğu o şeyi filan artık hiç kimse akademisyenler de ağzına alamıyor. Car 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 yıllarca milleti yediniz. Evrim teorisinde de yediniz kardeşim. Demir batırdın orangutan kafadasını 300 senelik insan çene kemiğiyle bana yutturan bilim adamı değil miydi? Bunlar bilimsel kasıtlı sahtekarlık değil miydi? 50 sene boyunca tezler yazdınız, profesör oldunuz, doçent oldunuz, master yaptınız, doktora yaptınız, belgesel çektiniz. Bunlarla kendi akademik şeyinizi kurdunuz, yandaş camianızı kurdunuz. 50 sene sonra bunun bilimsel bir sahtekarlık olduğunda kimse istifade etmedi. Ulan ben bundan profesör oldum, doçent oldum. Ayıptır ben kendim tekrardan öğretim görevliliğine geri alın diyen olmadı. Yok. Ne oldu? Tek yaptıkları şey açıklama. Bilimsel bak. Açıklamaya bak. Kardeşim bu sahtekarlıkmış. Böyle bir şey yokmuş. Şaka yaptık. Yok artık. Bak bilimsel camianın açıklaması bu şaka. Çok şakacı bir camia bu. 50 sene sana yutturuyor. Kendini şey yapıyor. İngiliz'in kafası iyisi büyükmüş. İşte onlar ileri insanlıkmış. Evrim Darwin. Ondan sonra Türkler o Darwinciler sakın bilimsel diye karşıma çıkmayın. Vatan haini ilan ediyorum sizi. Neden? Türkler diyor hayvandan daha aşağı bir ırktır diyor ve siz Darwinist olarak milleti reddediyorsunuz. Bunu da bilim ilan ediyorsunuz. Yani hayvandan aşağı olduğunu, kendin de milletin de hayvandan aşağılık olduğunu kabul mü ediyorsun? Ben etmiyorum kardeşim. Benim kendime de anama, babama, kardeşime, milletime, arkadaşıma, eşime, dostuma, atama, 7 sülaleme hayvandan aşağı ve yok olması doğal seleksiyonla çok dünya adına çok iyi bir şey diyor. Bir an önce yok olup gitsinler bunlar diyor. Bir de şiddete tavsiye yani yok edin bunları. Ben buna bilim adamı diyeceğim. Bunun saçma sapan şeyleriyle
Evet, bunun tersini iddia eden 10.000 çeşit bilimsel kanıt var. Önce onları açıklayacaksın. O zaman ben kabul edeceğim. Ya bu arada abi bu konu hakikaten o kadar acayip ki. Şimdi yaratılış, klasik yaratılış teorisi doğru olabilir. Bu maymundan evrimleşme de doğru olabilir. İkisi de aynı anda doğru olabilir bu arada. Bunda bir problem yok ki. Yani bu bir tanrı iradesiyle birileri maymundan da gelmiş olabilir yani abi. Onu diyorum. Gelsin. Kim Maymun kendini nereden nereye- geldi? Kim kendini nereye konumlandırmak istiyorsa oraya konumlandırsın. O da ayrı bir. Ben yaratılış teorisini savunan biriyim. Ben Yok, kendimi ya oraya şunu da ya yaratılışçısın ya maymuncusun. Hiçbiri kardeşim. Yani şimdi baktığın zaman yaratılışın içinde de bize anlatılmayan başka gerçeklikler var diyorum. Bu sefer dinciler saldırıyor. Evrim bize anlatıldığı gibi değil. Kayıp halka, Anunnakiler, müdahale var. Dünya dışı müdahaleyle bu evrim gerçekleşmiş. Kademeler oluşmuş diyor. Şimdi kademe yok demiyorum ki. Kademeler doğal seleksiyonla maymunla ilgili değil. Maymunu almış adam DNA'sına müdahale etmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Bütün bu şeyler bir sürü açığı var, tutarsızlığı var. İşte ben oraya aslında biraz atfetmeye çalıştım. Yani maymundan evrim teorisinin de o noktada haklılık payı olabilir. Bir genetik müdahale noktası varsa orada. Hiçbiri %100 doğru değil, Evet. hiçbiri %100 yanlış da değil. Şimdi şöyle bir kademe var mı insan şeyinde? Şimdi Erectus'un dikler bundan filan. Ya adamın kemik yapısı farklı. Ondan sonra DNA yapısı farklı. Şimdi burada bir fark var. Ama bunlar duruyor şak diye yok olup Şimdi oradan oraya geçiş doğal seleksiyonun olması milyar yılda milyar tane de öyle kuyruk. Bir günde bütün maymunların kuyruğu mu döküldü kardeşim? 1 metre kuyruğu varsa önce bir 80 santim iner, 60 santim iner, 30 santimlik bulursun. En son 5 santimlik sonra yok ol. Ben de tamam evrim, kuyruk evrimi. İnanıyorum bilimsel kanıtları var derim. Yok kardeşim 1 metre kuyruklu maymun hala var. Senin 0 kuyruğun var. Arada 50 santim kuyruklu bir tane örneğimiz yok. Yani bu çocukça özetliyor. Şimdi baktığınız zaman bu iş böyle değil. O kademeler var ama sebebi başka. Yaratılış var ama bize anlatıldığı gibi. Adem ilk insan. Değil ki. Bak ben bunun da doğru olmuyor. Yani Kur'an'a ters değil. Kur'an'da Adem'in ilk insan olmadığı yazıyor. O da yanlış anlaşılmış diyor. Yani maymundan gelmiş, maymunla bir bağlantın olabilir ama maymunla bağlantımız illa doğal seleksiyonla mı olacak kardeşim? İlla Darwin'in dediği cümlelerle mi olacak? Yani Darwin deyince doğru da ondan sonra tencere doğurunca inanıyorsunuz da öldüğüne niye inanmıyorsunuz? Yani baktığın zaman bunun bir sürü alternatif bilimsel kanıtı var. Bugün tekrardan bunların dinlerin de bilimlerin de tekrardan bir süzgeçten geçmesi lazım. O zaman hakikati bulacağız. Kesinlikle. Bu arada sadece bunları sadece Türkiye'de bizler öyle anlatıp konuşmuyoruz zaten. Tabii Yani canım. dünyanın hakikaten farklı bölgelerinde ben yabancıların yayınlarını da muhakkak izleyin. Yabancıların çalışmalarını da muhakkak okuyun. Dünyada bu manada bir sanki uyanış var. Yani bazı isimler çıkıyor böyle farklı farklı ülkelerde. Bu konulara dair sanki sözleşmişçesine. Halbuki birbirimizden belki haberimiz yok. Benzer mantık ve akıl silsilesini onlar da çıkarmaya başlıyor. Ben buna sanki diyorum Çünkü dünya bıktı herkes. insanlığında evet, dünya insanlığında bir uyanış var Var. düşüncesine şey yapıyor ve hakikaten bir umutla da doluyorum o noktada. Yani karamsar da olmaya gerek yok. Her şey olacağına varır evet ve güzel bir şeye varacak bu konular, bu olaylar. İnsanlık birazcık böyle akıl ve vicdanla beraber düşünmeye başladıkça bunları da siz kıymetli konuları Hepimiz hep beraber yani. Oturacağız, Sizi bizi yok bu konuşacağız. işin. Yani. İsimler önemli değil. Düşünceler, söylemler önemli. Evet. Bunu yani kimseyi bir isim olarak bir yere gelmek için çırpınan insanlara bakmayın. Söyledikleri ağzından çıkan doğru mu? Evet. Şimdi bakıyorsun hiç kendi o bilim alanıyla alakadar olmayan bir sürü bilim insanı bilimsel keşif yapmış yani. Bakıyorsun ya yapmış bu keşifi. At binenin kılıç kuşağından kuşağı. artık Kadar. bitti bu iş. Niye biliyor musun? Sen istediğin kadar kasım kasılabilirsin. Niye? Ben bilmem ne master yaptım, doktora yaptım, şu bölümde bilmem ne yaptım. Kardeşim geldiğin en son nokta ne? Bilmem ne. 30 saniyede ChatGPT senin çözemeyeceğin bir son noktayı 5 yaşındaki çocuk öğrenip sana papucunu ters giydirebilir artık. Bu iş bitti artık yani. Ha bu demek değil ki akademisyenlik önemli değil, profesörlük önemli değil. İşte şu tabii ki önemli. Ama şu var. Onların söyledikleri kadar artık
ChatGPT'ye de bakacaksın. Konuyu araştıran bağımsız insanlara da bakacaksın. Ve %97 takıntını da bırakacaksın. Çünkü o %0,001 çok değerli bir rakam. Neden mi? Siz %97'yi dayatıp baskı mekanizmasıyla, bak çoğunluk biziz. Bu oylamayla olacak bir şey. Hakikat senin oylamana göre olmuyor kardeşim. Yani yüzde biri boş ver. Yüzde 0,00001 olsak bile bu hakikati oluşturmak için yeterli. Niye biliyor musun? Atomun içindeki boşluk bu oranda. Eğer bu seni beni oluşturup o inandığın inanmadığın bütün etrafındaki maddelere baktığın zaman o atomun oluşturduğu boşluğa %99,999'unun boşluk olduğunu anlıyorsun ve aslında çoğunluğun değil azınlığın seni, beni, düşünceni ve reddettiğin teorileri oluşturduğunu anladığın zaman o zaman %97 şeytanın oranı oluyor sadece. Hakikatin değil. İşte o yüzden de dikkat etsinler. 20-30 sene önce bu %97'lik kesim var ya, hani onu bilim zannettirmeye zorbalığına kalkışanlar, doğum yapan kadınlara, hadi ismi develi meveli bir sigara markası vardı. Onu tavsiye ediyordu doktorlar, tıpçılar. Bu sigara markasını içen daha rahat, acısız doğum yapıyor diye. O zaman da %90, hatta %100'ü böyle söylüyordu. Hani %99'u 50'lerde 60'larda söylüyordu. gazete haşirlerinden açık baksın değerli izleyicilerimiz. Şu sigarayı içerseniz Aynen evet, öyle. şöyle bir fayda sağlar falan ve bunları doktorlarken açın bakın lütfen de. O da %97 değil miydi? Tabii ki. Ya. Ve o dönemde neticede ya doktor sigara markasıyla anlaşıyordu ve o sigaranın reklamını, bu sigara Evet. şu işte şeyinize iyi gelir. Tabii. Sindirim sisteminize iyi gelir. Aynen. Bu arada kısmen haklılık payı vardı bazı noktalarda ama verdiği Tabii, büyük tabii. zararı söylemiyordu tabii. İşte ben de onu söylüyorum. Ne dedik? Şeytani oran %97. Ben de bunu böyle söylüyorum. Hakikatin oranı olmaz. Evet. Eğer oran arıyorsan sen yaratıldığın atomların oranına bir bak kardeşim, sonra karşıma gel. Yani %99,999'u boşluk olan atomdan sen oluşuyorsan, bu bir gerçeklik olarak kabul ediyorsan, beni de karşıda düşman olarak, gerçekten düşman olarak görüyorsan bu oranı da kabul edeceksin paşa paşa. Evet. O yüzden %97, yani işte bu kadar. Çoğunluk. Açın Kur'an'ı, çoğunluk hakkında ne diyor? Çoğunluğa uyma diyor. Fasıktır, kandırır, işte şudur budur şu. Aynen kabul ediyor. Bir de şu var ya, Kur'an'da şöyle bir ayet abi. Yanlış anımsıyorsam yani ufak tefek farkları olabilir. Mana benzer. Peygambere sen bizi atalarımızdan bulduğumuzdan mı Vazgeçmemizi istiyorsun. Bak, muazzam bir anlatım ya. Aynen. Yani diyor ki %97'den mi vazgeçireceksin? aynen öyle. Yani biz Sen %3 buna inanmışız diyor bu zamana Aynen. kadar. Atalarımızdan bunu görmüşüz. Bunu muhafaza edeceğiz diyor. Sen bizi onlardan mı çevireceksin? Yani Kur'an diyor ki geçmişe, öyle geçmiş bilgilere, şunlara takıntı yapmayın. Yeniliklere hakikat Evet. kardeşim, hakikat. Aynen öyle. Hakikat neredeyse Evet. ben orada. Hakikat bilim adamında öperim elinde, alnında. Eyvallah. Ama hakikat 5 yaşında bir çocukta da olabilir. Anladın mı? Yani ben gidiyorum Mısır'da konuşuyorum. Yani belki okuması yazması yok. Adam öyle bir bilgi veriyor ki senin bütün profesörlerin söylediği hemen pabucunu taşa gidecek bir şeyi ondan öğrenebiliyorsun. Evet. Adam doğruyu biliyor. Biliyor. Bu oku, ilkokul mezunu. Şimdi ne yapayım? Sen diploman yok, master diploman yok deyip bir göz göre göre yanlışı mı hala tutayım? Ben tutmuyorum. Ben hakikat takımını tutuyorum. Evet. A takımı, B takımı değil. Milli takım. Hakikat nereye? Biz oraya. Eyvallah. Valla delilere selam olsun diyelim abi. Azınlığa selam olsun diyelim. Akıllı azınlığa daha doğrusu. Şimdi senin izleyicilerini ben biliyorum. Senin böyle 3 saat 5 saatlik videoların olduğu için onlar bana kızacaklardır ama ben videoyu burada müsaadenle bir nihayete erdirmek istiyorum. Tekrardan sana çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hem yayın öncesi sohbetimiz hem de yayında verdiğim bilgiler çok çok kıymetli bilgilerdi. Ve bunları yerinde görüp, yani sadece böyle oturduğum yerden benim gibi makale okuyarak değil, yerinde gidip görüp araştırıp aktarman çok çok daha bence kıymetli. O yüzden tekrardan vakit ayırdığın için, bugün yayınıma katıldığın için, misafirperverlik için teşekkür ederek. Ben teşekkür ediyorum. En çok neye ediyorum? Bu konulara yer veren ve bu konularda yani hiçbir çıkar ve beklentisi olmadan tarafsızca bu konuları ele alıp insanların en önemli eksiğini
telafi etmesi için onlara bir fırsat tanıyan önemli, değerli bir kardeşimiz diyeceğim artık Eyvallah. olduğun için. Yani bu düşünceye, bu yaklaşıma gerçekten ihtiyaç var. İnşallah hep beraber aynı şekilde yola devam. İnşallah diyelim. Değerli izleyiciler, bugünkü yayının sonuna geldik. Hakan Yedican'la, araştırmacı Hakan Yedican'la beraberdik. Ve vallahi eski Mısır'dan, piramitlerden girdik ama böyle bambaşka dünyayı dolaştık. Böyle bir alternatif tarih özeti gibi bir şey oldu bu yayın. Tabii her biri aslında bambaşka böyle 2 saatlik, 3 saatlik programların konusu. Ama ben bu fırsat yakalamışken biraz böyle özet mahiyetinde her konuya değinmeye çalıştım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve lütfen yorumlarla katkıda bulunmayı, teşekkür, beğeni yapmayı da unutmayın diyelim ki bu konular daha fazla insana ulaşsın, daha fazla insanı düşünmeye sevk etsin diyelim. Ve bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.